Tarih 1939. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler, modern Türkiye Cumhuriyeti topraklarında profesyonel bir ekip tarafından kaydedilmiş ilk kapsamlı renkli belgesel kayıtlarıdır. Amerikalı kaşifler Lawrence ve Margaret Thaw, Paris'ten bombaya uzanan 22 bin millik devasa bir keşif seferine çıktılar. Bu operasyonun temel amacı, Batı'nın motorlu araç teknolojisiyle dünyanın en zorlu coğrafyalarını aşmak ve İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde dünyayı National Geographic için en canlı renkleriyle ölümsüzleştirmekti. Türkçe'ye çevirdiğimiz bu belgeselde şimdi Kara Yatı adını verdikleri ikonik karavanlarıyla Türkiye'ye giriş yapan TAV ekibinin gözünden, İstanbul'un kalabalık sokaklarından Doğu Anadolu'nun sarp geçitlerine uzanan 1939 Türkiye'sinin en gerçek tanıklığına davetlisiniz. Balkanlardan aşağı inerken dünyanın büyük stratejik kavşaklarından biri olan Çanakkale ve İstanbul boğazlarına, Karadeniz ile Akdeniz'i birleştiren Marmara Denizi'ne yaklaşıyorduk. Bu dar, kolayca tahkim edilebilen şerit Avrupa'yı Asya'dan ayırır ve bu boğazları kontrol eden kişi Rusya'nın Karadeniz'inin ve Avrupa'nın tahıl ambarı zengin Ukrayna'nın anahtarını elinde tutar. Müttefiklerin boğazların kontrolünü Türkiye'den almak için yaptığı girişimler, Birinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli çatışmalarından bazılarına neden oldu. Burada, Boğaz'da kervanımızın yöneldiği güzel eski şehir İstanbul yer alıyor. İstanbul'a girerken eski ve modern yolların çarpışmasını hissediyorsunuz. Şimdi bir cumhuriyet olan Türkiye hükümeti, bu eski toprakları modern bir Batı ülkesine dönüştürmeye kararlı, ancak bu bir gecede yapılamaz çünkü insanlar hala geçmişe bağlı. Eski şehrin sokakları hala dünün, yüzyılların derin anılarıyla dolu. Muhtemelen dünyada İstanbul'dan daha renkli bir tarihe sahip başka bir şehir yoktur. Esa'dan 600 yıl önce kurulan şehir o zamanlar Bizans olarak adlandırılıyordu. 1000 yıl sonra İmparator Konstantin burayı Roma İmparatorluğu'nun başkenti yaptı ve onun onuruna Konstantinopolis adını aldı ve Konstantinopolis olarak 1600 yıl kaldı. Sonra 1929'da Jön Türkler iktidardayken yeniden adlandırıldı ve tamamen Türkçe bir isim olan İstanbul verildi. Şehrin yukarısındaki tepelerden güzel ve huzurlu bir limana baktık. Ama geçmişi inanılmaz bir liman. Jason'ın altın postu aramak için buraya yelken açtığı söylenir. Haçlılar kutsal topraklara giderken burada oyalandılar. Korsan gemileri bu sularda dolanırdı ve doğulu krallar hüküm süren sultanlara haraç öderdi. Savaş üstüne savaş, Türkiye ile Avrupa'yı ve Türkiye ile Asya'yı ayıran bu hayati stratejik boğazlar boyunca kanlı bir şiddetle süpürdü ve şimdi savaşan güçler tekrar İstanbul'a yöneliyor. Burada yeni ve eski her yanda iç içe geçmiş durumda. Boğaz'ın mavi sularına bakan, şimdi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan Türkiye'nin son sultanının sarayı var. Ortaköy'ün muhteşem camisi, Tanrı'nın Allah ve Muhammed'in onun peygamberi olduğu Müslüman kültürünün bir parçası olduğumuzu hatırlatan birçok yapıdan sadece biri. Boğaz'ın en dar kısmını eski bir kale korur. Burada Pers Darius, fetheden ordularını Yunanlılara karşı göndermek için bir ahşap köprü inşa etmişti. Burada 2000 yıldır bir deniz feneri var. İlk başta sadece yanan bir ateşken, şimdi modern bir elektrikli işaret. Bugün Türkiye'nin yıldız ve hilali, yeni yaşam biçimleri için batıya bakan bir toprak üzerinde dalgalanıyor. Ancak kervanımız, yaşamın köklerinin hala geçmişe derinlemesine uzandığı doğuya yöneliyor. İstanbul'dan ayrılarak motorlu kervanımızı Marmara Denizi'nde 6 saatlik bir yolculuk için bir feribota yükledik. Sallanma ve savrulma geçtiğimiz bazı yolları hatırlattı. Farkı ise bunun lastiklerimize değil, sadece midelerimize zor gelmesiydi. Feribottan indiğimizde başka bir kıtadaydık. Asya, ama hala Türk topraklarındaydık. Tekrar sağlam zeminde olmaktan mutluyduk ve kısa sürede eski metropol Bursa'ya doğru yola çıktık. Bursa bir zamanlar Müslüman dünyasında büyük öneme sahip bir şehirdi ve 1453 yılına kadar Osmanlı veya Türk İmparatorluğu'nun başkentiydi. Bugün gençliği geçmiş bir yaşlı adam gibi sadece geleneklerinde ve eski camilerin ve türbelerin solmuş güzelliğinde ihtişamını hatırlayarak Olimpos Dağı'nın eteğinde uykulu bir şekilde yer alıyor.
Öğle yemeğinde yüksek rütbeli bir Türk yetkili ve güzel eşi Bay ve Bayan Burhan Belge tarafından ağırlandık. Modern motor karavanımızdan çok etkilendiler ve karşılığında gerçek bir Türkmen deve kervanı görmek isteyip istemediğimizi sordular. Tabii ki evet dedik. Bu yüzden onlarla birlikte Güney Türkiye ve Asya'ya doğru yola çıktık ve kısa sürede ülkenin modernleşme sürecinin henüz yolları kapsamadığını öğrendik. En azından bu yol için öyleydi ve ilerledikçe yollar daha da kötüleşti. Hayır, pes etmiyoruz. Bu çamur bölümünden geçebilmek için sadece yeterince taş koyuyoruz. Muhtemelen yaptığımız onarım çalışması o yol için önümüzdeki 50 yıl dayanacak. Güney Türkiye'de Atlas lastiklerimiz ne kadar dayanıklı olduklarını gerçekten gösterme şansı buldu ve amcan Larry'e inan bu tür işler için gerçekten dayanıklı lastiklere ihtiyacın var. Yumuşak çamurdan kuru çöl kumuna geçtik. Bu tür yollar ağır ekipmanlar için oldukça zorludur ve yardımdan uzak bir yerde mahsur kalma riskini göze almadık. Her 1000 milde bir kez düzenli olarak tüm ekipmanımıza tam bir yağlama yaptık. Motorun bol miktarda kumlu toz çektiği bu kuru çöl ülkesinde bazen yağı daha sık değiştirmemiz gerektiğini gördük. Bir öküz arabası içinde bir Türk ailesiyle geçiyordu ve Peggy bebekle arkadaş olmaya çalıştı. Anne çocuk kadar utangaçtı. Hala peçe takıyor. Modern yolların hiçbiri ona göre değil. Sonunda yağlama işi bitti ve römork tekrar bağlandı. O Türkmen kervanını bulmak için tekrar yola çıktık. Ve çok geçmeden biri ortaya çıktı, eski Binbir Gece masallarından canlanmış gibi yavaşça çölü geçerek geldi. Baba kamp yeri aramak için önde gidiyor ve en büyük evlenmemiş kız, eğer buna onur derseniz ya da belki de hiç deve koklamadınız, ilk deveyi önde götürme onuruna sahip. Doğu'nun göçebe kabilelerinin tüm yaşamı çölün bu tuhaf hayvanları etrafında döner. Tarih boyunca deve Asya'nın zenginliğini Çin'den Afrika'ya kadar Doğu'nun geniş alanları boyunca taşımıştır. Develer inek çanlarına benzeyen ama daha büyük olan çanlar takar. Kervan geçerken onların sesini kaydettik. Dinleyin. Gün batımından kısa bir süre önce kervan kamp kurmak için durdu. Bu göçebe ailenin burada en büyük oğullarının gelmesini bekleyeceğini öğrendik. Yeni evlenmişti ve gelinini eve getiriyordu. Baba kamp yapılacak doğru yeri seçer ama işin çoğunu kadınlar yapar. Önce tüm kervan yükünü boşaltırlar. Çadırlar, halılar, giysiler. Ailenin sahip olduğu her şey mümkün olan en az yeri kaplayacak şekilde kompakt olarak sarılır ve paketlenir. Bayan Belge Peggy'nin sorularını Türkçe'ye çevirdi. Kadınlar çok neşeli ve hızlı bir şekilde ruloları ve sepetleri açtılar. Bize göre korkunç bir karmaşa gibi görünüyordu. Evdeki taşınma günü gibi. Bunu her gün ya da birkaç günde bir yapmak zorunda olduğunuzu hayal edin. Ama onlar hiç aldırış etmiyor gibiydiler. Bu, doğup büyüdükleri ve öldükleri hayat türü. Görünüşe göre ilk ve en önemli şey, kabilenin reisini güzel, yumuşak bir koltuğa yerleştirmek. Çünkü çöl kabilesinin tema şarkısı, herkes çalışır ama baba gibi görünüyor. Yaşlı adam rahatça yerleştiğinde anne kamp kurma işini üstlenir. Her sepetin farklı bir tasarımı olduğunu fark ettik. Bu, içindekileri göstermek içindir. Çadır açıldıktan sonra yapılan aile danışmasının ardından herkesin çadırı kurma işine katılma zamanı geldi. Aman bir dakika, bu da ne? Sakın bana kabilenin reisi gerçekten yardım edecek deme. Belki de sadece kamera için gösteriş yapıyor. Hayır, bundan vazgeçiyor. Sonuçta pantolonu giyen baba ve pantolon derken gerçekten pantolon. Çadır yere serilirken direkler ve ipler düzenleniyor. Siyah keçi kılından yapılmış ve ısı ile yağmuru dışarıda tutacak ama kumu değil. İşte gidiyor beklerken bir ev. Araçlar taş devrinde kullanılanlarla aynı ama inanın bana bu kadınlar kesinlikle işin püf noktalarını biliyor. İşte yine gidiyor. Anne burada kesinlikle hareket halinde. Çadır tamamen kurulduktan sonra gece için Türkmen ailesinden ayrıldık. Ertesi sabah erkenden Mama'nın kahvaltı pişirmek için ateşi yaktığını gördük. İşte ocak.
Ve işte çölde pişmek üzere olan ekmek. Hamur öğütülmüş buğday ve sudan yapılır. Tarif basit ama teknik öyle değil. Hamuru neredeyse kağıt inceliğine getirmek için bir çubuğa sarma hilesine ustalaşmak uzun bir pratik gerektirir. Onu pişirme tekniği de biraz pratik gerektirir. Bu gerçekten gösterişli bir gözleme çevirme sanatı ve inan ya da inanma o devasa gözlemeler gerçekten lezzetli. Başka bir kahvaltı ürünü de keçi sütünden yapılan peynirdir. Bu insanlar basit ve ilkel ama her zaman mutlu ve kendi kendilerine yeten bir görünüme sahipler. Kahvaltıya yardım etmeyen kız ise zamanını halı yaparak geçiriyor. O kadar sıkı dokunmuş ki neredeyse su geçirmez ve o renkler asla solmayacak. Ama bakın işte gelin ve damat geliyor. At sırtında olmak onun için bir zevk değil ama o bundan en iyi şekilde yararlanmalı. Bugün o biniyor, yarın yürüyecek. Hadi oğlum, kızı da getir de aileyle tanışsın. Hayatının geri kalanını onlarla geçirecek ya, şimdi alışsa iyi olur. Saygıyla babanın elini öpüyorlar. Türkiye'de çocuklar hala ebeveynlerine saygı gösteriyor. Anne, yeni gelinini bir öpücük ve sarılmayla karşılıyor. Neden olmasın? Bu, işleri yapmaya yardımcı olacak bir güçlü kız daha demek. Sonra sadece parmaklarla yenen, buharda pişmiş sıcak keçi etinden oluşan büyük bir tabakla düğün kahvaltısı gelir. Damat fotoğraf çekimini kolayca karşıladı ancak gelin hareketli bir kamera karşısında durmayı o kadar kolay bulmadı. Belki sana cazibeli bir kız gibi görünmüyor ama o kızıl saçlarıyla inan bana Türkiye'nin çöllerinde çok beğeniliyor. Geline ve yeni baldızlarına düğün hediyesi olarak Amerikan yapımı bazı elbiselik kumaşlar hediye ettik ve onları bunları dağıtırken eğlenirken bıraktık. Yola devam etmemiz gerekti. Bu yüzden Türkmen arkadaşlarımıza veda ettik ve gelin ile damada mutlu bir balayı diledik. Suriye sınırına yakın, 100 yıldır olduğu gibi görünen küçük bir yerli köyüne girdik. Burada başka bir düğün olacağını öğrendik. Bu çok gösterişli bir düğündü. Gelin kasabanın reisinin kızıydı. O sırada bile ailesinin evinden ayrılmaya hazırdı. Ama kameralarımızı kurmamızı nazikçe bekledi. Sonra babasının elini öptü ve kız kardeşleri ve nedimeleri tarafından takip edilerek damatla buluşmak için kapıdan çıktı. İşte düğün alayı geliyor. Köylülerin takip etmesi için tempo belirleyen dansçılar önde. Öndeki dansçının ritmik zarafetini fark edin. Gerçek törenlere katılmayanlar duvarlardan ve çatı tepelerinden izliyor. Bu törensel dans alayı olmadan hiçbir düğün tamamlanmış sayılmaz. Garip, zarif ritmi pagan zamanlara kadar uzanır ve orijinal anlamı çoktan unutulmuş olsa da hiç değişmemiştir. Gelin çeyizini ve ev eşyalarını taşıyan atlar tarafından takip ediliyor. Güzel olmasa bile iyi bir ev hanımı olmaya iyi donanımlı olduğunu görebilirsiniz. Şanslı damat, köylüler mutluluk getirecek düğün ilahisini söylerken gelininin yanında gururla yürür. Ve pembe yanaklı gelin şimdi kesinlikle mutlu görünüyor. Alay, köy meydanında bir dansla sona erdi. Halı kesme veya jitterbugging olmayan basit bir dans. Yine de köylüler dans devam ettikçe coşar ve ellerini çırparak ve ayaklarını yere vurarak ritim tutarlar. Böylece bu kadim ülkede hayat mutlu bir şekilde devam ediyor. Nesiller boyu olduğu gibi devam ediyor. Batıdaki yeni toprakları kasıp kavuran değişimlerden hala pek az etkilenmiş. Ve böylece onları aşk hikayelerinin yeni dünyada ya da eski dünyada olması gerektiği gibi sona ermesini en içten dileklerle bıraktık.
ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.